Bugün Haçlılarla ilgili bir konferansla sizi Manchester Metropolitan Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doktor Jason Roche'la bir araya getirdik. Haçlı Seferleri bildiğiniz üzere bizim tarihimizdeki çok önemli kırılma noktalarından bir tanesi. Anadolu Selçuklularının başkenti İznik iken 1. Haçlı Seferinden sonra başkentimiz Konya'ya taşınacak ve Selçuklular Kılıç Arslan idaresinde İstanbul'a çok yaklaşmışken 1082 Kartal Barışı'yla Haçlı Seferleri bizim sınırlarımızı Anadolu'da çok daha gerilere çekmemize neden olacaktır. Ancak bu olaydan 250 yıl kadar sonra Orhan Gazi döneminde Osmanlı Devleti tekrar aynı sınırlara sahip olabilecektir. Onun için bizim tarihimizde son derece önemli. Jason Roche şu anda yürüttüğümüz bir TÜBİTAK projesi kapsamında hem ilimizde hem Türkiye'de beraber arazi araştırmaları yapıyoruz. 1,5 yıl kadar önce coğrafya bölümünden Sayın Nurpettin Kahraman hocamla birlikte Konya'da tanışmıştık kendisiyle. O günden beri devam eden irtibatımız bugün bir projeye dönüştü. Ve proje kapsamında 1. Haçlı Seferinde Haçlıların ilerledikleri güzergahı ve Dorluyon Savaşı'nın yerini tespit etmeye çalışıyoruz. Yani çalışmamızın amacı bu. Jason Haçlı Seferleri üzerine uzman, doktorasını 2. Haçlı Seferleri üzerine yapmış. Konu üzerinde onlarca makalesi var. Bizim için de büyük bir şans oldu kendisiyle tanışmamız. Ben hepinizin adına tekrar kendisine hoş geldin demek istiyorum. Ve sözü uzatmadan da mikrofonu kendisine bırakacağım. Yabancı Diller Bölümünden okutman Emre hocamız da bugün çeviri noktasında bizlere yardımcı olacak. Sunumun sonunda eğer sorularınız varsa tabii ki sorabileceksiniz. Konferansın konusu Haçlılar ne düşündüler, bu bölgeye nasıl geldiler, deneyimleri neydi? Biraz daha onun üzerine, yani bir siyasi tarihten, kronolojiden ziyade o konu üzerinde konuşma yoğunlaşacak. Evet, alkışlarla sözü Jason'a bırak. I'll now turn straight away to English. My interpreter is going to help. I will walk up and down. I will shout. I will move around. Okay? You know. Tamam. So. Yeah, I'm gonna do it. So. Yani hem yürüyecek hem sesli bir şekilde sizle konuşacak. Ben de çevireceğim. Title of the paper is Experiencing the First Crusade. Now, this is how I will deliver today's lecture in 3 parts. The first part, a broad overview of the First Crusade. 1. Haçlı Seferi'ni deneyimlemek. 3 bölümden oluşacak sunumu. Second part. Birinci bölümde geniş bir özetini alacağız 1. Haçlı Seferi'nin. İkinci bölümde second part are the conditions on the march of the Crusaders. So the conditions that the Crusaders experienced when they came into Anatolia, marched across the Anatolian plateau to Syria and Palestine. Haçlıların deneyimledikleri koşullar hakkında konuşacak. İşte Anadolu'dan, Avrupa'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan da Filistin'in o yoldaki koşullardan bahsedecek. And then third, try to think, what were the Crusaders thinking? What was their experiences of the Crusade? Yani Haçlılar ne düşünüyordu? Onların ne düşündüğünü anlamaya çalışacağız. Yani buraya gelme sebepleri neydi? Ne hissettiklerini düşünüyorlardı? And of course, the only way we can do this is by reading the original sources. Late 11th century, early 12th century primary sources, the sources in Latin. We need to read those to try to think, what were the Crusaders thinking? Tabii bunu anlamanın en iyi yolu da o zamanki kaynaklara bakmak. 11. yüzyılın sonlarından, 12. yüzyılın başlarından
elde ettiğimiz kaynaklara bakarak Haçlıların ne düşündüğünü anlamaya çalışacağız. So first, broad overview of the crusade. First. Evet, ilk bölüm şimdi geniş bir özet şeklinde birinci Haçlı Seferi. In November 1095, Pope Urban II, he gave a very famous sermon at a council in Clermont. 1095 yılında Pope II. Urban bir vaaz veriyor, Urban, tamam, bir vaaz veriyor Clermont konsülünde. Bu ilk adımı atmalarında bir teşvik eden bir nokta oluyor bu vaaz. He stood there and he asked for volunteers. He did not command anybody. He asked for volunteers. Sadece dikildi ve yani kimseye emir vermedi. Sadece gönüllü var mı diye sordu. And he asked them to march to Jerusalem, to march to the east, to free the eastern churches. This was his words. Evet. Free the eastern churches. Doğudaki kiliseleri özgürlüğüne kavuşturmak için sadece insanlara yürümelerini istedi, insanlardan yürümelerini istedi doğuya doğru. Kudüs'e. He asked them to do this as an act of devotion to God. Bu bir çeşit kendilerini Tanrı'ya karşı adama yoluydu. Tabii dini bir yanı var. Now, the Crusaders, they took a vow. Evet, yemin ettiler hepsi. They took a vow. Down on their knees, and they promised. Diz çöktüler. They promised they would go to Jerusalem, and they would free Jerusalem. Kudüs'e gidecekler ve Kudüs'e özgürlüğüne kavuşturacaklar. Bunun üzerine yemin ettiler. Their words, not mine. Onların sözleri, benim değil. In return for their vow, they received what is called the Crusade indulgence. The Crusade indulgence is a gift from God. Evet, yani bunun geri dönüşümü olarak da, ödülü olarak da, bu yeminin ödülü olarak da Haçlı musamması diyebilir miyiz? Yani Tanrı tarafından bir affetme alacaklardı. The way the Crusaders understood this gift from God was forgiveness of all sins. Bütün günahlarından arınacaklarını, yani bütün günahlarının affedileceğini düşünerek yaptılar bunu tabii. Which means, of course, they go to heaven and not hell. Evet, cennete gidecekler, cehenneme değil. Easy choice. Evet, kolay bir seçim. Now, for many different reasons, thousands of men, women, and children marched 3,000 miles from Western Europe to Jerusalem. 3000 mil, yani birçok sebebi var tabii bunun, farklı sebeplerden. Binlerce erkek, kadın, çocuk, Eastern Europe, you said? Western Europe. Batı Avrupa'dan doğuya doğru 3000 mil, yani 5000 kilometre yürümeye başladılar. We are going to try and find out what they were thinking. Yani, ne düşünüyorlardı? Yani onu anlamaya çalışacağız bugün. What's their motivation? What their motivation? Now, most people, they left Europe in August 1096. 1096 Ağustos'unda birçok insan Avrupa'dan ayrılmaya başladı. The great magnates, these are the leaders of the army. They could only recruit amongst their followers, their own soldiers. So each powerful man had a small army, his own bodyguard, if you like. Her bir liderin kendi ordusu, ufak bir ordusu olan bir lider ve etrafında onunla beraber hareket eden koruyucuları, bodyguardları. Now many other people joined these armies. Tabii birçok insan katılıyor bunlara. And they all set off. This is a route here. Ve şuradan başlıyorlar. Okay.
They set off from Western Europe and they went a number of different routes. Farklı yollardan, Batı Avrupa'dan başlayıp farklı yolları takip ediyorlar. All met at Constantinople. Ve hepsi de Konstantinopolis, İstanbul'da buluşuyor. Yani 3 farklı yol var benim gördüğüm kadarıyla. Orada bir rota artık ortak bir rotaya dönüyor. The main armies, they reached Constantinople in the winter of 1096, 1097. They crossed over the Bosphorus into Anatolia in April 1097. 1096-1097 kışın geliyorlar ve Nisan 1097'de de Boğaz'ı geçip Anadolu'ya ayak basıyorlar. Now remember, this is an overview, so okay, come on. Their first major encounter, Seljuk Emirate, Nicaea. İznik'te ilk önemli büyük karşılaşma, yani karşıt güçlerin ilk karşılaşması İznik'te oluyor. The Crusaders captured Iznik in 1097 and handed it over to the Byzantines. 1097'de İznik'i alıyorlar Haçlılar ve Bizanslara veriyorlar burayı. Refik Hoca and I are now working out which route they took from Iznik onto the Anatolian Plateau. Şimdi Refik hocamızla Jason İznik'ten Anadolu platosuna hangi yolu kullanarak gittiler? Onu bulmak üzerinde çalışıyorlar. Somewhere before they got to the Anatolian Plateau, a major battle. The major battle is known as the Battle of Darlain, Eskişehir. Didn't take place near Eskişehir. Yani bu yola çıkmadan önce büyük bir savaş oluyor. Dorlain mi deniyor hocam? Eskişehir Savaşı. Dorlyon'da Kılıç Arslan'la Haçlılar arasında. Evet. Ama ismi Eskişehir olmasına rağmen Eskişehir'de alakası olmadığını söylüyor Jason. Tamam. So, Siege of Nicaea, Battle of Dorylaeum. İznik kuşatması, Dorleon Savaşı. Armies marched eastwards over the Anatolian Plateau, eventually arriving in Mesopotamia, Syria. Mezopotamya'ya, Suriye'ye varıyorlar. When they arrived in the east, Doğuya vardıklarında creation of the first what people call Crusader states. Bir Haçlı devleti, Haçlı devletinin ilk Haçlı devletini oluşturmaya çalışacaklar. They captured Edessa, which is modern Urfa. Urfa'yı ele geçiriyorlar. I will go quickly through this. Okay. They captured the first. Edessa was a Christian Armenian city, and the leader of the Armenian city asked for help from the Crusaders. There was many Turks roving around Mesopotamia. It was very dangerous to leave Urfa, Edessa, and the leader of Edessa asked for the help of the Christians. Urfa'nın yöneticisi Hristiyan Ermeni Haçlılardan yardım istiyor çünkü etrafta çok fazla Türk güçleri olduğundan dolayı ve Haçlılardan yardım istiyor. In the end, the leader of Edessa, Thoros, an Armenian, he asked for the help of Baldwin of Boulogne, a crusade leader, and he adopted Baldwin Boulogne as his son. But the native Christians of Edessa, they murdered Thoros, and in the end, with only maybe 100 men, Baldwin of Boulogne, a crusade leader, created the first crusade state with maybe 100 men. Urfa'nın lideri Thoros, Baldwin of Boulogne, Haçlıların komutan galiba. Evet, onu evlat ediniyor ve böylece varis tahtın onun yerine geçebilecek bir pozisyon veriyor Baldwin'e. Ama kendi halkı tarafından öldürülüyor ve en sonunda da işte yapılan savaşlar ve bu süreçten sonra 100 kişiyle ilk Haçlı devleti kuruluyor, Urfa'da kuruluyor. Who can stop 100 armed men in the medieval period?
it takes maybe at least another 100 armed men to stop them. Yani bir 100 adamı ne durdurabilir? En azından o zaman da Orta Çağ'da diğer bir 100 adam durdurabilir onları. The Crusaders marched to Antioch. Hatay'a doğru yürümeye devam ediyorlar. Antakya was a Byzantine city as late as 1078. 1078'e kadar bir Bizans şehri. Now the siege of Antioch, which lasted 9 months, was a critical phase in the whole campaign for reasons I will come to shortly. 9 ay süren bir kuşatma söz konusu Antakya'da ve çok önemli bir dönüm noktası bu Haçlı seferleriyle ilgili olarak. The Crusaders besieged the city between 21st of October and the 2nd of June 1098. 9-month siege. Evet. 21 Ekim'den 2 Haziran 97-98 tarihlerinde 9 ay boyunca kuşatma altında tutuyorlar Hatay'ı. These are some of the ramparts of Antakya, shown in the 19th century. They do not look like this anymore, unfortunately. Bu çizim 19. yüzyıldan. They don't look like that anymore. Böyle gözükmüyormuş artık. Now, from Antioch, the Crusaders then marched down the coast, aşağı doğru. Syria, Palestine, very, very quickly. Çok hızlı bir şekilde Suriye, Filistin'i yürümeye devam ediyorlar. Bazen duruyorlar. To besiege towns. Kuşatma yapıyorlar tabii, başka şehirleri kuşatma yapıyorlar. Frequently the powers in the towns, the Turkish powers in the towns, the new Seljuk Turkish powers in the towns, frequently those powers, they entered into treaties with the Crusaders. Yani genelde bu şehirlerdeki Türkler, Türk liderleri, artık o şehri yönetenler genelde anlaşma yoluna gidiyorlar Haçlılarla. The Crusaders exchanged not attacking cities for food, for tribute, for guides to lead them to Jerusalem, things like this. Rehber karşılığında, vergi, haraç karşılığında ve yiyecek karşılığında şehirlere saldırmıyorlar. Bu saydıklarımızı alıyorlar tüm. But the most important thing, ama en önemlisi was Jerusalem. Kudüs. Now, because they are rushing to Jerusalem, they want to get to Jerusalem. Jerusalem is central to their thinking. Yani hedefte Kudüs var. Hızlı bir şekilde oraya gitmek istiyorlar. You might ask, why didn't the Turkish forces, the Seljuk Turkish forces, why didn't they stop the Crusaders? Yani sorabilirsiniz şimdi, neden Selçuklu Türkleri durdurmadı Haçlıları? Well, first thing is they were disunited. Yani dağınık bir şekildelerdi, organize değillerdi. Bu birinci sebepti. Turkish forces were disunited. Second, they did not understand this army. They probably thought it was just a Byzantine mercenary force. Bir de bu ordunun ne olduğunu pek anlayamadılar. Yani kim olduklarını bilemediler. Büyük ihtimalle paralı Bizans askeri olduklarını düşündüler. Yani bunun amacını tam kavrayamadılar herhalde bu şeyi. Yani onların amaçlarını pek anlayamadılar. Neither the Byzantines, nor the Turks, nor Arabs understood why this army was there. Ne Türkler, ne Araplar, ne de Bizanslılar zaten anlamıştı bu ordunun burada olma sebebini. Crusaders, eventually they reached Jerusalem. Sonunda Kudüs'e varıyorlar. They reached Jerusalem on the 7th of June and they captured the city on the 17th of July. This was the creation of what we call the Third Crusader State. Bu üçüncü Haçlı devleti oluyor. 7 Haziran'da varıyorlar. 15 Temmuz'da Kudüs'ü ele geçiriyorlar. Üçüncü Haçlı devleti kurulan. There was another terrible massacre. Başka bir katliam daha oldu Kudüs'te.
Historians have spent many years trying to work out why. Tarihçiler bunun sebebi ilgili çok düşünüyorlar. Neden? Yani katliamlar neden yapıldı? Why did the Crusaders massacre the inhabitants of Jerusalem? They're asking this question for many years. Yani Kudüs'te yaşayan insanlara neden katliam yapıldı? Now, a few things to consider. Birkaç şey var düşüneceğimiz. In medieval warfare, if a city was taken by force, conventionally, normally, there was a 3-day looting and massacre. Yani Orta Çağ'da savaş kültüründe bir şehir eğer ele geçiriliyorsa 3 gün bir yağmalama süresi oluyor. Zaten. Another thing. Başka bir sebebi. The Levant, this was an existing battleground. Fatimids and Seljuks fighting for many Doğu decades. Akdeniz bölgesi zaten bir savaş bölgesi, yani Selçuklular, Bizanslılar. Massacres took place all the time. Yani katliam zaten hep olan bir şey, yani bölgeye pek yabancı bir şey değil. Also, killing of course is associated with taking plunder. If I want to take your wealth and you don't want to give it to me, I stab you and take it. Yani bir de öldürmek yağmacılıkla, yani birisinin malını sahip olmakla ilişkilendirildiği için, en kolay yol olduğu için, tek yol olduğu için, bu yüzden de katliamların sebebi olarak gösterilen bir şey. Now, interestingly, no contemporary Muslim source mentions the siege. Bu ilginç bir şekilde bu katliamla ilgili hiçbir şekilde Müslüman, yani İslam kaynaklarında bir şey bulunamıyor. No contemporary source mentions the massacre. They, contemporaries, did not think it was unusual. Evet, yani o devirdeki kaynaklarda buna rastlanmıyor, İslam kaynaklarında. Bunun garip bir şey olduğunu düşünmedikleri için yer verilmemiş olabilir. The Christian sources, the Latin sources, they did think it was unusual. Latin kaynakları, Hristiyan kaynakları olağan dışı bir durum olduğunu düşünüyorlardı bu katliamın. Raymond Aglier, a participant in the Crusade, he wrote this. Evet. Raymond Aglier bu tarihçi, Hristiyan 1. Haçlı Seferi'nin önemli tarihçilerinden. Şunu yazmış. In the temple on porch of Solomon, men rode in blood up to their knees and their bridle reins. Evet, dizlerine kadar. In the temple and porch of Solomon is the name of the temple. It's the name. Süleyman tamam, evet. Yani Süleyman Tapınağı'nda dizlerine kadar kan ve dizgin atların dizgin. Evet, bu up to there. Up to, this is what he says, up to their knees and up to their on horse. Dizlerine ve atların gemlerine kadar kan var. Now, Kudüs'te. we do not take that literally. He does not really mean they rode up to their blood, to their knees and their bridle reins, because that quotation is taken from the Old Testament, Apocalypse 14:20. Yani bu tasviri kelime kelime kabul etmeye gerek yok. Bu bir tasvir, benzetme, ama bu tarihçi Raymond nereden alıyor bunu? İncil'in son bölümü. Apocalypse, yani İncil, the last. It's a book from the Old Testament, the last book. The last one. İncil'in son bölümü, aynı zamanda kıyamet demek. What he's doing, oradan aldı yani. Pardon. What he's doing is he is letting people imagine what happened. It is like saying that. Yani insanlara ne olduğunu bir fikir vermeye çalışıyoruz sadece bu tasvirle. It is like saying this. He kicked the ball like David Beckham. David Beckham gibi topa vurdu. If I said to you, I kicked the ball like David Beckham, ben David Beckham gibi topa vurdum desem, you would not believe I kicked the ball like David Beckham. İnanmazsınız. Okay, but you know I'm saying it was a good shot. Ama güzel bir şut olduğunu bilirsiniz. He's just using imagery
Evet, sadece let people know. imge yani bu tasvirleri kullanarak insanları bilgilendirmeye çalışıyordu. This is what football goes around my head. The Bible goes around his head. Evet. Yani nasıl futbol benim kafamda gidiyorsa, bir şeyler canlandırıyorsa, onun kafasında da bir şeyler canlandırmanın yolu İncil'den referans göstermek. So it warns us against accepting literal reading of the sources. Evet, yani ve tarihçi bizi uyarıyor ayrıca Raymond, yani kelime kelime almayın, bu tasviri kelime kelime almayın diye uyarıda da bulunmuş. Yeah. But anyway, in the Christian sources, there was still a sense of shock at what happened at Jerusalem. Yani Hristiyan kaynaklarında hala bir şok vardı Kudüs'te olan şeylerle ilgili olarak. To contemporaries, the massacre at Jerusalem did seem unusual. Yani o devirdeki kişilere göre Kudüs katliamı olağan dışı bir şey olarak göründü. Now, to understand why neden olduğunu anlamak için, yani bu neden olağanüstü bir şey olduğunu anlamak için, we need to understand what the Crusaders experienced on the First Crusade. Yani birinci Haçlı Seferinde Haçlıların neler deneyimlediklerini anlamamız gerekiyor. Part 2. Okay, ikinci bölüm. Of course, it is the contemporary sources, the late 11th and early 12th Latin sources, which let us get closer to what the Crusaders experienced. Yani, tabii ki geç 11. yüzyılın sonları, 12. yüzyılın başında yazılan kaynaklarla anca biz Haçlıların neler deneyimlediklerini öğrenebiliyoruz bu kaynaklardan yararlanarak. Now, hunger and famine was widespread. Açlık, kıtlık çok yaygındı. Now, this is because of the nature of medieval agrarian economies. Orta çağ, ya aynı orta çağ tarımsal toplumunun bir sonucu tabii bu. Tarıma dayalı toplumun. If an army of 30,000 people turns up outside a town of 2,000 people, how does this town feed the army? Yani 30.000 kişilik bir ordu, 2.000 kişilik bir yerleşim yerine saldırınca bu 2.000 kişilik yerleşim yeri 30.000 kişilik orduyu nasıl doyuracak? It can't. Doyuramaz tabii. They die. Evet, öyle. Now, they knew how expensive the crusade was. They knew how expensive it was to lead an army on crusade, how expensive it was to feed yourself on crusade. Evet, because ne kadar masraflı bir şey olduğunu biliyorlardı. Yani Haçlı Seferi'nin pilgrimage as well. Yeah. So people had been on pilgrimage before the Crusades. Yani Haçlı seferlerinden önce hac yolculuğuna insanlar çıkıyordu. O yüzden hani bunun ne kadar masraflı bir şey olduğunu biliyorlardı. They knew they needed a lot of money. Çok fazla paraya ihtiyacı olduklarını. They have to buy food. Evet, yiyecek almak için. They steal it or they buy it. Ya çalıyorlardı ya satın alıyorlardı. And if they are going to steal it, they need a sword and a spear. Eğer çalacaksalar da bir mızrak, kılıç, bir de and if they have no kalkana money, ihtiyaçları no var. sword, no spear, they die. Eğer kılıç, kalkan ya da para yoksa da ölüyorlardı. The attrition rates, which means the rates at which people die. The speed and the amount of people dying. Ölüm oranı. Of animals, of beasts of burden, horses, people. Atlar, işte bu yük taşıma hayvanları, büyükbaş hayvanlar. Very, very high. Maybe çok 90% of all people. Belki de o insanların %90'ı öldü. This happened during the marches, during the battles, during the sieges. Yürüyüş, kuşatma ve savaşlar sırasında oldu tabii bu ölümler. Starvation, açlık, dehydration, exhaustion. susuzluk,
yorgunluk, hastalık, Turkish attacks, Türk atakları, people dying all the time. Hep ölüyordu yani, insanlar ölüyordu. Now this is particularly bad in the deserted landscape in Anatolia, where there was no towns, Evet, no food, little water. Yani ıssız Anadolu toprağı, özellikle bu bölgelerde gerçekleşiyordu. Bu tip ölümler, yani insanların olmadığı... There were towns that were probably empty. Say it again, please. There were towns, all Byzantine towns, but they were probably empty. Yani Bizans kasabaları vardı ama büyük ihtimalle boştular. So particularly bad in Anatolia, and particularly bad outside Antioch, the 9-month siege. Yani Anadolu zaten kötü bu saydığımız sebeplerden dolayı, ama Antakya'nın dışı, orası da çok zor, Antakya dışı. This was a period which lasted about 2 years. 2 yıllık bir periyottan bahsediyoruz şu anda. In total. Toplamda. Now the Crusaders were often very frightened. Genelde Haçlılar çok korkmuşlardı. Now we know this because when they were in Antioch, there were people leaving the army all the time. Biz bunu nereden biliyoruz? Antakya'dayken ordudan ayrılan insanlar vardı Haçlılarda. So close to Jerusalem, yet they left and fled the army. Yani Kudüs'e çok yaklaşıyorlar ama yani öyle bir durumdalar ki orduyu bırakıp kaçıyorlar. Now, in Antioch, the Crusaders besieged Antioch. They fought off 3 relief armies. So they besieged Antioch. They fought off 3 relief armies. Haçlılar Antakya'yı kuşatıyorlar. 3 relief armies from what side? So Turkish forces from Seljuk Turkey. Üç tane yardımcı kuvvet, Türk kuvvetiyle savaşıyorlar. Then they broke into the city. They got into Antioch. Şehre girmeyi başarıyorlar, Antakya'ya. And they were besieged themselves by a 4th army. Ve 4. bir yardımcı Türk gücü tarafından bu sefer kendileri kuşatılıyorlar. So they besieged the city. There was no food in the city. Then they broke in and themselves were besieged. Yani kuşattıkları için yiyecek yoktu. Sonra Haçlılar girdiler Antakya'ya ve kendileri kuşatma altında kaldılar bu sefer de. Everybody starving. Everybody's dying. Açlık. It seems to have caused panic in Antioch. People decided to leave. Antakya'da panik. Yani herkes gitmek istiyor, kaçmak istiyorlar artık. The most famous person is someone we call Peter the Hermit. En önemlisi, en ünlüsü Peter the Hermit. He's a holy man. Yani din adamı, kutsal bir adam. He's a preacher. Vaaz veren din adamı. Papaz, tamam. A popular preacher, and he led thousands of people on crusade, not a soldier. Tabii binlerce kişi takip ediyor. Soldiers onu. with him, sure, but he was not a soldier. Askerler de var, normal insanlar da var ama çok önemli bir figür. Peter tried to escape. He was caught by the Christians and brought back. O bile kaçmaya çalıştı ve Hristiyan kuvvetleri tarafından yakalandı, geri getirildi. So even though he tried to escape, he was brought back. Later, in Jerusalem, he was still a very important person, even though he had tried to run away from the army. Yani kaçmaya çalışıp geri getirilmesine rağmen yine de Kudüs'e varıldığında, when they went to Jerusalem, he was still important. Yine de Kudüs'e vardıklarında, yani kaçmaya çalışmasına rağmen önemli bir kişilikti. Why? Well, nedeni? It is probably because people recognized why he tried to escape, how bad it was. They understood what people were going through, so they forgave him. Yani insanlar neden kaçma sebebini herkes anlıyordu aslında. Kaçma sebebini herkes bildiği için ona
affettiler orada. Yani Kudüs'e varıldığında yine önemli bir şahsiyet olmaya devam etti. Now, not surprisingly, the Crusaders looked to their faith for help. Evet, yardım için tabii ki inançlarına sarıldı Haçlılar. So, before every time they engaged their enemy, they expected to be blessed. Yani düşmanla bir etkileşime girmeden her zaman önce bir kutsanma bekliyorlardı. Hı hı. Just in case they died, of course. Tabii ne olur ne olmaz ölürler falan diye bir kutsanma ihtiyacı duyuyorlardı. Even in Antioch, even though they were starving when they broke into the city, even though they had no food in the city, they decided to stop eating for 3 days. Yani Antakya'ya girdiklerinde yani aç kalmalarına rağmen, yani yiyecek olmamasına aç kalmalarına rağmen 3 gün hiçbir şey yemediler, oruç tuttular. They are petitioning God. Evet, yani yalvarıyor, yakarış bir çeşit. They are hungry, they are starving, Açlar. they still don't eat. Yine de yemiyorlar. And then, accompanied by churchmen, accompanied and carrying a relic of the Holy Lance. This is an image of the Holy Lance. Evet, dua eden rahipler, papazlar onlara eşlik ediyorlar. Which they found in Antioch. What? They found the lance in Antioch. What they find again? The Holy Lance. The Holy. So the Holy Lance, okay. Yeah. The tip of the Holy Şimdi Lance. Holy Lance, Antakya'da buluyorlar bunu. Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğinde Romalı askerin o çarmıha geriliş sırasında şurasına soktuğu yani mızrak. Bunu buluyorlar, çok önemli bir şey. Yani çok motive edici bir şey. Here it is illustrated. Evet, burada da onun resmi var. Yani bu hengamenin içinde çok önemli bir şey bulunuyor artık. So chief, yeah. Yani onları motive ediyor, tekrar aç olmalarına rağmen. Yani tabii bu kadar dini anlamı olan bir şeyi bulmak onları motive ediyor. Çok önemli. Çok sembolik olarak çok önemli. What is important is not that we believe it, it's that they believed it. Yani bizim neye inandığımız çok önemli değil. Onların neye inandığı. Onlar da buna inanıyorlar. So, they found a holy lance. They had churchmen marching with the army. They had churchmen on the walls of Antioch praying, beseeching God, and they marched out of Antioch and defeated the fourth army. Evet, yani bu buluştan sonra yani herkes tabii papazlar dua ediyorlar, askerlerle beraber yürüyorlar, herkes dua ediyor ve bu bir motivasyon oluyor. Şehirden çıkıyorlar. Dördüncü o biraz önce bahsettiğimiz yardımcı kuvvet dediğimiz o Türk gücünü de yenip bu kuşatmadan kurtuluyorlar. Now the army was what the sources tell us. The army seems to be almost constantly prayer. Yani bir kaynakların bize söylediğine göre bu bahsettiğimiz Haçlı ordusu devamlı dua halinde. Barefoot processions, taking their shoes off, marching around walls before they besiege the town. Şu çıplak ayaklı ve bir şehri kuşatmadan önce duvarların etrafında yürüyorlar. Every stage in the crusade, they are pleading to God for His help. Ve her an Tanrı'ya yardım için yakarıyorlar. Yani böyle bir ordu. Now, crusade struck contemporaries. What people thought about crusade, this is what the sources tell us, what people in the end of the 11th and the beginning of the 12th century, what they said was that the army looked like it was a monastery on the move. Yani o zamandaki kaynaklar, o zamanki insanların söylediğine göre bu Haçlı ordusu bir çeşit manastır, yürüyen manastır şeklinde. Constantly prayer. Devamlı dua ediyorlar. The barefoot processions, the rituals, what they emphasize
is what we call the penitential. Penitential. Okay. Yani çıplak ayakla yürümenin şu önemi var. Remember I said at the beginning, they believed if they got to Jerusalem, their sins would be forgiven. Evet, yani Kudüs'e vardıklarında günahları affedilecekti. Buna inanıyorlardı. Everything they're doing, praying, walking barefoot, is all an act to get God to help them, to get God to forgive their sins. Yani bütün bu dua, çıplak ayakla gezme, bütün hepsinin amacı aslında Tanrı'nın affetmesini, onları affetmesini sağlamak. When they're in Antioch, Antakya'da Christ visits them. The Virgin Mary visits them. Hazreti İsa onları ziyaret ediyor, Meryem Ana onları ziyaret ediyor, azizler onları ziyaret ediyorlar. Visionaries see them and speak to them. Yani visionary gören kişiler yani Duru görür. He? Duru görür. Duru öyle mi deniyor Türkçe'de? Bu tip şeyleri gören kişiler. Yani bunları görüyorlar ve diğerlerine anlatıyorlar. They're visited by Christ, they're visited by the Virgin, they're visited by saints. It does not matter if we don't believe it. Yani İsa, Hazreti Meryem, Hazreti İsa, azizler onları ziyaret ediyordu ve buna bizim inanıp inanmamamız çok önemli değil ama onlar kesinlikle inanıyordu. Now this is what we call the reflection. It shows us what their minds were like, what they were thinking, the spiritual atmosphere. Yani bu bize Haçlıların kafa yapısını anlamamıza yardım eden çok güzel bir örnek. Yani ruhsal olarak nasıl bir ortam vardı onu anlayabiliyoruz burada. Now, when the Crusaders captured Jerusalem, they had fulfilled their vows. Yani Kudüs'ü ele geçirdiklerinde artık yeminlerini verdikleri yemini yerine getirmiş oldular. Now, Jerusalem and the Eastern churches, as it was called, they were physically returned to Christendom. Yani Kudüs ve Doğu kiliseleri böyle deniyormuş. Doğu kiliseleri yani artık fiziksel olarak return to Christianity. Hristiyanlığa geri döndü sonunda. So most people went home again. Çoğu insan yani eve geri döndü. Bunu başardıktan sonra. They didn't stay, they went home. Yani kalmadılar, orada kalmadılar, yeminlerini yerine getirdiler ve geri döndüler. Now, the contemporary Christian commentators, they believed that what they experienced on the crusade, yani o devirdeki yaşayan insanlar, bu Haçlı Seferleri zamanında yaşanan şeylerin they were the product of God's will. Hepsi Tanrı'nın yaptığı şeylerdi. Yani onun ürünüydü. Yani tam şu anda şey yapamadım. So the way they understood the massacre at Jerusalem, that was also God's will. Yani bu Kudüs'teki katliam da ayrıca Tanrı'nın istediği bir şeydi. This is what they thought, not what I think. Bu tabii yine bizim düşündüğümüz değil, onların o zamanki yani düşündükleri. What they believed, what the sources tell us, is that they were purging sin from the holy places. Yani kaynakların bize söylediğine göre bu the Crusaders, right? Haçlılar günahlarından arındırıyordu artık, yani vardıkları yerde günahlarından arındırıyorlardı o yerleri. The holy places were being cleansed by the blood of the infidel. This is the way they thought. Kutsal yerler kanla temizleniyordu tekrar. Yani böyle düşünüyorlar. It also linked to the idea of vendetta, the idea that this was Christ's land, had been taken over by other people, and therefore it should be fought again for Christ. Okay. Yani bu fikir ayrıca şununla bağlı, kan davası denilen kavram, yani Hazreti İsa'nın topraklarıydı ve tekrar geri alınması, yani bir kan davası şeklinde bakıyorlardı buna aynı zamanda.
Now what it resulted in is what's called a cathartic release of stress. You know what this means? Cathartic relief of stress, just like relief. Okay. So many studies have shown. You can't control your feelings. Or... Yeah, many studies have shown at the Battle of Stalingrad and in Vietnam and things like this, people get so stressed, so emotional that it releases in a bloodletting. Bloodletting. Yeah, in massacres. So studies have shown time and again throughout the centuries that when people are put under so much stress in a wartime yani çok situation, stres altında oldukları için insanlar they get put in so much stress in a wartime situation çözülme. that it releases itself in massacres. Evet. It happens on Second World War, Vietnam. Yani İkinci Dünya Savaşı, Vietnam, bütün savaşlarda yani o kadar stres altındasınız ki yani katliamlarda falan artık bir çözülme oluyor. Yani o yüzden çözülmek normal. Evet, bu kadar vahşet oluyor. How long do I have left? I don't know. How long? There's a problem. No problem. 5 minutes? Yes. So the sources, Kaynaklar, the late 11th and early 12th century evidence, 11. yüzyıl sonları, 12. yüzyıl başları. they provide a way into what people were thinking. Yani bizlere insanların o zamanlar ne düşündüğüyle ilgili bir fikir veriyor. There's an idea that all these people who usually fought against each other, if you and I were neighbours and I was a lord and you was a lord, we'd be fighting each other all the time. Yani I'd be biz komşu fighting olsaydık, you, Uncle Arif, if you was a lord. Arif amca, siz yani sen lord, ben lord, biz birbirimizle savaşacaktık. If you was a lord, I'd be fighting you. If you was a lord, I'd be fighting you. Yani sen lord olsan senle birbirimizle Always, savaşacaktık. always. But with the crusade, Ama Haçlılar, Haçlı Seferinde sayesinde came together insanlar bir araya and geldi. marched 5,000 kilometers to the east. 5000 kilometre yürüdüler. Now, God was thought to have continually tested their faith the whole time. Yani bütün bu süreç boyunca Tanrı'nın onların inancını test ettiği düşünülüyordu. Starvation, Açlık, dehydration, susuzluk, Turkish attacks, fatigue, disease. This is all God. Hastalık, hepsi Tanrı'dan. God testing their faith. İnançlarını test ediyor Tanrı. Testing their faith. So they put their trust in God with their prayers, with their barefoot processions, with their intercessions, with their fasting. They are putting their trust in God to help them. Onlar da Tanrı'ya inanmaya devam ettiler, çıplak ayakla yürüdüler, dua ettiler, bağışlanmak istediler. And in the end, they believed that He helped them. Ve sonunda da yani Tanrı'nın onlara bu yüzden yardım ettiğine inanıyorlar. Now, throughout the remainder of the Middle Ages, yani Orta Çağ'ın geri kalan zamanlarında, artık bundan sonraki zamanlarında, the First Crusade was thought by contemporaries to be a miracle. Yani birinci Haçlı Seferinin bir mucize olduğu düşünülüyordu bundan sonra. There was no other way they could explain it. Yani mucize dışında bir açıklaması yok. This was the experience of the First Crusade for many people. İşte bu birinci Haçlı Seferinde Haçlıların deneyimledikleri şeydi, inandıkları şey buydu. Teşekkürler. Teşekkürler. Sorusu olan? Teşekkür ederim. Tabii. Şimdi biz biliyoruz ki Haçlılar We know that the Crusaders, when they are setting off, manevi motivasyonları var, dini they fanatizm have var, spiritual motivation, dini fanatizm var. religious fanatism. Fakat doğanın zenginlik kaynağı olduğunu, çok zengin olduğunu da biliyorlar. They also knew that the East was rich. They are after richness as well.
Yani o yüzden yağmaları, katliamları sadece açlıkla, saldırılarla değil, yani maddi çabalarla, maddi bir takım amaçlarla yaptıklarını da düşünmemiz gerekiyor. So we should also think that the looting, smuggling, were caused not by starvation or like difficult conditions, but also material reasons. Biliyoruz ki İstanbul'u aldıklarında 1206 yılında we know that in 1200 06 when they took Constantinople, İstanbul bir Hristiyan kentiydi, orayı bile yağmaladılar. The city Istanbul was a Christian city and they even looted there. Okay. Good questions. 2 points. Güzel bir soru. İki noktası var şimdi. They didn't know of the wealth of the East. Doğu'nun zenginliği hakkında bir fikirleri yoktu. Okay. Let's say there are. Let's say Yani we are all diyelim. crusaders. Hepimiz Haçlıyız. Öyle düşünelim. You might know the wealth. Sen zenginlik hakkında bilgi sahibi olabilirsin. Nobody else. Başka kimse olamaz. There is no evidence they knew of the wealth. Yani zenginliği bildiklerine dair bir kanıt yokmuş. Another point. Bir başka nokta. The wealth in the East was based on ports and towns and merchandise. Doğudaki şehirlerin zenginliği limanlara ve ticarete dayanıyordu. The wealth in the West was based on agriculture. Batıdaki zenginlik ise tarıma dayanıyordu. They wouldn't know what to do with the ports, with the wealth. The Italian merchants did. Bilmiyorlardı zaten hani limanlarla ticaretle ne yapılacaklarını. İtalyan tacirler biliyordu. But let's say you're an Italian merchant. Sen hadi İtalyan. Nobody else is. Başka kimse yok. Third thing. Üçüncü nokta. There was opportunities to grow rich in the West. Batı'da zengin olma fırsatları vardı. At this time, people were clearing land. Agriculture and the economy in the West was growing at this time. Yani Batı'daki ekonomi bu zamanlarda büyüyordu. They were clearing the land. Yeah, reclaiming land, draining swamps, cutting down forests. Aha, yani bataklıkları kurutup yani yeni toprak elde ediyorlardı tam o sıralarda. Much easier to make money in the village next door than to walk 5,000 kilometers. Yani yan köyde para kazanmak 5.000 kilometre yürümekten daha kolaydı. But last thing, fourth thing. Ve son olarak, if it was really about land, if it was really about wealth, gerçekten hem toprakla ya da zenginlikle ilgili olsaydı, why not wait until he goes on crusade and then steal his land? Neden madem toprakla ve zenginlikle ilgili, yani senin Haçlı Seferinde çıkmanı bekler ve sen sefere çıktığında senin toprağını ele geçirir. Instead, they went to Jerusalem, they freed the city, and then went home. Kudüs'e gittiler, şehri özgürlüğüne kavuşturdular ve evlerine geri geldiler. 1204. 1204. Fourth Crusade, Constantinople, Dördüncü Istanbul. Haçlı Seferi, İstanbul. In 1204, the Crusaders they met in Venice. 1204'te Haçlılar Venedik'te buluştular. They paid the Venetians to build a fleet and take the Crusaders. 36,000 we know because we have the records. They paid the Venetians to build a fleet and to take 36,000 people to Egypt. Yani Venediklere 36,000 insanı Mısır'a götürmeleri karşılığında ödeme yaptılar. Now each person was to pay
for their fare, Kişi and for their başı. animals and their servants when they arrived in Venice. They paid in Venice, huh? Yeah, so they agreed a contract with the Venetians, and they said, when we all arrive in Venice, we will pay you for it. And each person had to pay so much money each for themselves, their servants, their horses. Okay. Before they start the journey. To get, yes. Okay. Yani Venedik'te hayvanları kendileri için ödemeyi yaptılar. But at Venice, only 12,000 people turned up. Ama Venedik'te sadece 12 bin kişi geldi Venedik'e. Yani 36 bin kişiden 12 bin kişi geldi. But the Venetians had spent 2 years building a fleet for the Crusaders. Ama Venedikliler bu Haçlıları taşımak için 2 yıl harcayarak bir donanma yaptılar. How are they meant to pay for this? They have to pay because their honor, they made oaths in front of God. The 12,000 you mean? Huh? Yeah, the people who turned up. Oh, okay. Yani they have to pay for 36,000 you know? No, so what happens? Emre Hocam, paraları dönüşte vermek üzere anlaşmışlardı. Gidenden çok daha az kişi geldiği için masraflar verildiğinde zarar ettiler. Tamam. Evet, yani Okay. So, yani 36 bin kişi yerine 12 bin kişi geri geldi ama dürüst insanlardı diyor ödeme konusunda. they cannot pay. Ödeyemedi. Venetian Doge Enrico Dandolo, the Venetian boss. Okay? Evet, Venedikli lider. He says to them, come and help me attack the town of Dyrrhachium. And if you do that and we capture it, you can have half of the plunder and you can put that towards paying me back later. Evet, yani bu borcu karşılığında neresi dedi hocam, nereye saldırımı? Attack where? Dyrrhachium. Dyrrhachium. Modern Turkish name. Tamam. It's in Albania. It's in Albania. Yani Dures. 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 Arnavutluk'ta Arnavutluk'ta bir yere gelin benimle saldırın diyor yani. Borcunuz var, evet, borcunuza karşılık Haçlılara böyle bir teklifte bulunuyor. Venedikliler. Tabii bu kaynaklar bize böyle söylüyor. They capture Dyrrhachium, they plunder the city, they hand it back to the Venetians. Yağmalıyorlar, yağmanın yarısı üzerine anlaştılar zaten. And they still cannot pay the Venetians back. Ama yine de yetmedi yani, ödeyemediler borçlarını. While they are at Dyrrhachium, the exile, the Byzantine emperor, arrives at Dyrrhachium. Yani ülkeden kovulan Bizans imparatoru orada, bu sırada Arnavutluk'ta, değil mi? Arnavutluk'ta. And he says, take me to Constantinople. Yani kovulan bu imparator bu sefer Haçlılara diyor ki beni götürün diyor. Show me to the city, and they will let me in. And if you do this, beni şehre gösterin ve zaten kapıları açacaklar, bana izin verecekler. Ve bunu yaparsanız, if you do this, I will give you 10,000 silver marks, 10 bin gümüş para a lot verecek. of money, okay? Çok, o zaman çok büyük para. A lot of money. I'll provide an army to march with you to Egypt. Mısır'a sizle gelecek bir şeyle sağlayacağım. Pay for the fleet to go to Egypt. Okay, yani sizi Mısır'a götürecek gemiler için ödeme de yapacağım. And when we reconquer Jerusalem, I will leave an army there for 10 years. Ve Kudüs'ü de eğer tekrar aldığımızda bu orduyu orada 10 sene sizinle beraber bırakacağım diye bir teklifte bulundu. So the Crusaders said this, I have taken a vow Haçlılar da şöyle düşünüyor, şimdi ben to go yemin on ettim. crusade. Haç seferine çıkmak için yemin etti. I have paid a vow, I've made a vow to pay the Venetians for this fleet. Yani Venediklilere bu ödemeyi yapmak için de yemin ettim. Now, the Byzantine emperor has come to me and said,
if you take me to Constantinople, Şimdi Bizans İmparatoru da gelip bize diyor ki eğer beni İstanbul'a götürürseniz I will pay for you to go on crusade. Haçlı Seferinde gitmeniz için size ödeme yapacağım. They take him to Constantinople. İstanbul'a götürürlerse onu ayrıca He goes into the city. He becomes emperor. şehre girecek, tekrar imparator olacak. And then he doesn't give them their money. Hani girdi ve para vermedi. Yani götürdüler, para vermedi. İmparator oldu tekrar The vermedi. Crusaders and the Venetians make a decision. Yani ve Venedikliler ve Haçlılar bir karar aldılar. Either we break our vow to God, Ya yeminlerini bozacaklar and we are not forgiven of our sins, ve günahları da affolmayacak tabi. or Ya da what do we do? ya ne yapabiliriz? We capture Constantinople. Evet. Konstantinopolis'i So what has happened ele is, geçiriyorlar. Ne oldu? is a series of accidents, a series of things they could not Bir have dizi thought kaza. about. Daha önce düşünemedikleri bir dizi kaza buna sebep. They could not know that only 12,000 people would turn up at Venice. Sadece 12.000 kişinin geri geleceğini düşünememişlerdi. They could not know that the exiled Byzantine emperor would turn up at Dyrrhachium. Kovulan Bizans imparatorunun Arnavutluk'ta onlarla karşılaşacağını, onların önüne çıkacağını bilmiyorlardı. They could not know that the Byzantine emperor would not pay them. Ve imparatorun onlara ödeme yapmayacağını, sözünü tutmayacağından haberleri yoktu. Onu bilmiyorlardı. So then they conquer the city. Bunların sonucunda da şehri fethettiler. This is what the sources tell us. Kaynaklar. Yani başta da söyledim. Tabii ki dini ve manevi motivasyonlar var. Of course, there are spiritual and religious motivations as well. Fakat Many more. tarihteki bütün savaşlarda çok çeşitli sebepler var. Mutlaka ganimet ve para peşinde, zengin peşinde koşan insanlar. There were always many reasons, but of course, looting and it was important as well. Important. There's as many reasons why people would go on crusade as there are people in this room. Yani as many reasons as people in this room. Bu odadaki insan sayısı kadar sebep vardır Haçlı Seferinde çıkmanın. Birçok sebebi var. Each man and woman, Her kişinin, that have their own erkek, reasons for going. kadın, herkesin kendi sebebi var. But what the sources tell us Kaynakların bize söylediğine göre is the spiritual side. manevi taraf. That's what the sources tell us. Kaynaklar. Now, if we are to get closer to understanding them, Eğer yani onları anlamaya yaklaşabilirsek, we have to try and interpret what they say. onların dediklerini artık yorumlamaya başlayabiliriz. In the last 40 years, Son 40 yıldır the history of the First Crusade and the Crusades has completely changed. yani birinci Haçlı Seferi ve diğer Haçlı Seferlerin tarihi tamamen değişti. We've moved from position up until 1970 where we believe that the Crusades, 1970'lerde we believe that the Crusades were all about land and wealth and money, greed, material greed. açgözlülük, para, toprakla ilgilendirdiğimiz Haçlı Seferlerinin sebebi, But in Western Europe and America, the historiography, the history has completely changed. sebebi şimdi tamamen değişti. Yani bu düşüncemiz tamamen değişmeye başladı. And the reason is because Bunun sebebi we take our sources kaynakları alıyoruz. and rather than say to them, you are lying, Yani siz to who? to the reader. To the reader. Yeah, to the reader. So rather than say, because our sources say that that God was at the forefront of their mind. Their spiritual devotion was at the forefront of their mind.
This is what the sources tell Evet, us. yani. Now, either we say to the sources, you are lying, or we try to understand why they say it. Okay. Yani Tanrı'ya adanmışlık, sebep buydu, kaynaklardaki sebep buydu. Şimdi bizim yapmamız gereken ya kaynaklara bakacağız ve yalan yazmışsınız deyip geçeceğiz ya da bunları okuyup yani onları anlamaya çalışacağız. Now, time and again, every single bit of evidence we have from the medieval period tell us that their faith and God was forefront of their mind. Yani her ipucu bize söylüyor ki inançları ve tanrıları en önemli sebepti. I say to my students in England, Ben de İngiltere'de öğrencilerime şöyle söylüyorum. I say, if we were to knock down every single modern building, Eğer yani bütün modern binaları yıksak mesela, what buildings would be left? hangi binalar ayakta kalır? Churches and castles. Yani kiliseler ve kaleler. Bunlar ayakta kalır. Now, the state did not pay for churches. The king did not pay. The king did pay for churches. There was the state did not pay for churches. Devletler kiliselere ödeme yapmadı. The state did not pay for monasteries. Devlet manastırlara da ödeme yapmadı. The state did not pay for shrines of saints, Shrine, where the bodies of saints are kept. Azizlerin işte bu türbelerinin için ödeme yapmadı devlet. We did. Biz yaptık. Now, when we recognize this, Yani biz bunu anladığımızda what we see the crusade being is another act of devotion. yani Haçlı Seferinde zaten kendisi bir adanmışlıktı. Başka bir yoluydu. Like building a church, Dindarlığın. Yani like kilise building a yapmak, monastery, kilise yapmak gibi, like going on pilgrimage. hacca gitmek gibi bir ibadet şekliydi. Just a very spectacular form of devotion. Sadece biraz olağanüstü bir şekliydi dindarlığı. This is what the sources. Kaynaklar işte böyle Yok, bir şey soracağım. Yani kaynakları nasıl değerlendireceğimiz veya nasıl bakacağımız konusunu çok tartışabiliriz ama bunu sadece açıkçası birçok şey yapabiliriz. Yani bu hocamızın bakış açısı ama ben katılmıyorum. Okay. So we might interpret the sources and he doesn't agree with you. You know, your perspective. Fine. Son 40 yılda kaynaklarda ne değişti? What changed over the last 40 years? Like regarding the sources. Practices in reading sources changed. Yani okuma uygulamaları değişti. Kaynak okuma uygulamaları. And also there was the end of Marxist history. Does this make sense? Marksist tarihçiliğin de sonuydu aynı zamanda. So, It doesn't make sense to me. Yani bir şey anlatıyor mu dedi hani Marksist tarihçiliğin sonu. Ben anlamadım bir şey. Hani bilmiyorum, anlayanlar tabii var burada. so with the end of Marxist history, Marksist tarihçiliğin sonuyla people stopped looking at reasons just to do with money and with wealth, insanlar sadece para kazanmak için neden aramayı bıraktılar. and started to look at the sources in a different way. Ve kaynaklara başka bir gözden bakmaya başladılar. Rather than coming at the source from a Marxist perspective, Marksist bir bakış açısıyla yaklaşmaktan ziyade kaynağa, rather than saying, I do not believe what you tell me, yani kaynağa bakıp senin ne söylediğine ben zaten inanmıyorum demekten ziyade I will try to understand why you tell me what you tell me. bu söylediğin şeyi bana neden söylediğini anlamaya çalışacağım demeye başladılar. So rather than going against the evidence, Yani- you go with the evidence. Kanıta karşı olmaktansa kanıtla beraber
gitmeye başlandı. So a new way of thinking about history changed it. Yani tarihle ilgili bu yeni düşünce tarzı değişti. And of course, it's changing all the time. Tabii devamlı değişiyor. Öncelikle hoş geldiniz. Welcome. Geçmiş bir saldırı, bir Haçlı Seferini, oradaki grupları psikolojik açıdan değerlendirdi kendisi. Okay, so you evaluated and like old crusade attacks from a psychological aspect, or What we are doing is trying to biz work şunu out yapmaya çalışıyoruz. why they did what they did. Neden yaptılar? My question is that, şimdi günümüze getirecek olursak, bugünkü sözde dini grupların işte yarattığı terör ataklarına. So if we take the subject today to this time and the terror attacks some extremists do, özellikle taban için, yani üyeleri için sosyo-psikolojik açıdan bu benzerlikleri kurabilir misiniz? especially for the real followers, the baseline people. Can we associate the motivations, like same kind of motivations? Okay. Very good question. The Crusaders Haçlılar. were doing it. Güzel bir soru ayrıca. So the Crusaders were doing it for God, Tanrı için yapıyorlardı. and in return they Dönüşte, received the indulgence. dönüşte de affedileceklerdi. So, Cennete so an act of devotion to God, yani Tanrı'ya bir adamışlık and God gave them a gift, ve forgiveness of their sins. Tanrı da onların günahlarını affederek onlara hediye verir. Now, what made a crusader is what's important here. Okay? Şurada önemli olan şey A little bit of acting. biraz hareket etmek gerekecek şimdi. So, they go down on one knee. Şimdi bir diz üzerine. A man would put his hands around my hands, Evet. and I would make a vow to go on campaign. Yani savaşa yürümek için bir yemin ediyor. In return, Dönüşte I would assume a cross. bir haç Come on. Okay. alıyor. Then, when I went on campaign, I would Savaşa take the cross. Gittiğinde you take the cross. Yeah, so assume the cross when I promise to go. When I do go, I take the cross. Yani oradayken onu hacı almak istiyor, savaşa gittiğinde de alıyor. I am now crucignatus, Latin, signed with the cross. Signed with the cross. Like a tattoo. So in Latin it is crucignatus. It means signed with the cross. Signed with the cross. Signed with the cross. Like a tattoo or what? No, it's a piece of cloth Cloth. stitched on. Okay, yani haçla işaretlendi. Dövme gibi bir şey mi dedim? Sadece bir bez parça, bezle. Haçla işaretlendi. This made you a crusader. Bu işte seni bir haçlı yaptı. I know Yapan şey bu. but Nobody today is a crusader. Bugün kimse haçlı değil. they think we are jihadist. Yeah, they are same in some ways. I think the only Yani benzerlikleri var. the only way that I agree. Katılıyorlar. People who are fighting for their faith, İnanç için savaşan whether insanlar, they're Christian or Hristiyan, Muslim, Müslüman, if they're fighting for the faith, they are fighting for God or Allah. inanç için savaşıyorlar, Tanrı için, Allah için This way they are the savaşıyorlar. same. Yeah. Bu yönden belki birbirine benziyorlar. My point is that you focus on the differences, but I know differences. Farklılıklara siz odaklanıyorsunuz diyor arkadaşımız. Ben farklılıkların zaten farkındayım. Sormadım ben, benzerlikleri var mı? Siz ne düşünüyorsunuz onu sormak istedim. What I'm asking is, are there any similarities? No. Oh no. Okay, thank you. Yok.
benzerlik yok. President Bush was said when America was going to Iraq. Yeah. It is the new crusade. Okay. Yani Başkan Bush Irak'a girildiğinde yeni Haçlı Seferi diye bir demeç vermişti. Onu hatırlattı Refik Hocam. Just as said that President Bush said we are going on a crusade. Okay. Hands up if you think President Bush is clever. Yani dedi, Bush öyle bir şey dedi ama Bush'un zeki olduğunu düşünenler varsa parmağını kaldırsın. Hands up if you think President Bush knows what he was talking about. Ve Başkan Bush'un ne dediğini bildiğini düşünenler varsa onlar da parmağını kaldırabilir. We are the Crusade historians. We know what we're talking about. Biz Haçlı tarihçileri biziz. Biz neden bahsettiğimizi biz biliyoruz. Not President Bush. Başkan Bush değil. Tabii. Ekrana hoş geldin hocam. Welcome. Ben şey diyecektim. Üç büyük din için o kutsal bölgenin zaten önemli olduğunu biliyorlar. That region is very important for the region. Kudüs değil mi? The Jerusalem region is very important for three regions. Hocam oranın hakimiyetini aslında kan dökmeyerek de ortak anlaşarak sağlayamazlar mı yani? So did they have to fight to run the region? Couldn't they just like get on well and live in harmony? And to this is the question of today as well. You know, can they not? No. Levant, the area around there, Doğu Akdeniz bölgesi. had been fighting for hundreds and hundreds of years. Yüzlerce yıldır savaş var. The Seljuks had only just killed the Fatimids to take Jerusalem. Selçuklular Fatimileri etkisiz hale getirdi, öldürdüler Kudüs'ü almak için. Then, before the Crusaders got to Jerusalem, the Fatimids killed the Seljuks to take Jerusalem back. Yani Haçlılar da Kudüs'ü almadan önce bu sefer de Fatimiler, yani Selçukluları öldürdü Then the Kudüs'ü geri Crusaders almak got için. to Jerusalem and killed the Fatimids. Ve Haçlılar da geldi, Fatimileri öldürdü. This is how it was. Yani böyleydi. I think it's great to listen your Jason. It's very good presentation, and your body language is very good. I think. Thank you very much. And today we have a new information and identification about Crusade. It's very important for us today. And thank you very much. Şimdi bir hediye sunacağız kendisine. So, they've got a present for you? And Harun Tuncel hocamızı ben sahneye davet ediyorum.